모두 날 따라 따라 콧바람 삐끗바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람바람. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Daily Dose of Sunshine adında bir dizi getirdim. Ve dizimiz 12 bölümden oluşuyor. Netflix'e de yeni girmiş olan bir dizimiz. Ve bu diziyle beraber sizi çok daha farklı bir yolculuğa çıkaracağız. Ve bu yüzden de bence izlemeye değer bir diziyle karşı karşıyasınız. Ve benim çok sevdiğim bir oyuncumuz burada tam anlamıyla başrol. Park Bo-young adlı oyuncumuz. Kendisi dizide psikiyatri kliniğinde çalışan bir hemşire ve daha doğrusu psikiyatri koğuşunda çalışan bir hemşire ve kendisinin çalışmaya başladıktan sonra karşılaştığı vakalar veya kendi psikolojik durumu ile ilgili gerçek yaşam öyküsü kıvamında bir dizi sizi bekliyor olacak. Bir sürü hastanın iyileşme süreci ve hikayelerini görüyor olacaksınız. Ve biraz daha tabii ki konu olarak sizi düşündüren bir konuya sahip. İzlerken çok eğleneceksiniz gibi değil ama bence beğeneceğiniz ve güzel vakit geçireceğiniz bir dizi olabilir. Sizi sorgulatabilir ya da bazı şeyleri farkına varmanıza yol açabilir bence. Yani konu genel anlamıyla bu şekilde geçiyor. Yani bir psikiyatri servisinde var olan hastalar ve hemşiremizin oraya ilk girişiyle birlikte neler yaşadığı, nasıl adapte olduğu ya da olamadığı gibi bir konuya sahip. Şimdi tabii ki sizi klibe uğurlamak istiyorum. Çünkü orada da dikkatinizi çekecek noktalar olabileceğini biliyorum ve eminim de. Daha sonra yorum kısmında görüşelim. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why they don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead? If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead? Evet, yorum aslında bu diziyi paylaşırken dedim ki kendi kendime, yani konu kısmı çok kısa sürecek ama ne ol, yani çok da büyük bir problem değil bu. Ne olacak diye düşündüm sonradan. Çünkü gerçekten konusu çok öz, fakat 12 bölümde anlatılan vakalar ve hikayeler bence çok derin ve güzeldi. Her birinin bir insan olduğunu her şeyden önce unutuyoruz toplumsal olarak, ya da işte ben şeyi de çok sevmiyorum. Hakaret olarak insanların işte manyak, ruh hastası, işte deli gibi bir takım cümleler kullanıyoruz. Ama bunlar gerçekten bu anlamda rahatsız olan insanlar var ve hani bunu hakaret olarak kullanmak çok çirkin. Ya da birçok insan hasta olduğunu kabullenmiyor ki bunu dizide de görüyorsunuz. Hemşiremizin de başına gelen olaylardan biri bu. Yani şeyi unutuyoruz. Beden sağlığımız etkilendiğinde ya da hasta olduğumuzda hastanelere koşarak gidiyoruz ve kimse de ay benim mesela karnım ağrıyor ama ya birisi bana işte karnı ağrıyor diye bir şey derse. Çünkü kimse karnınız ağrıdığında sizi yargılamıyor. Ama ruhen hasta olduğunuz zaman bunu çok büyük bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Yani büyük bir şey kesinlikle, ama şunu demeye çalışıyorum. Yani bu kız deli, bu adam eyvah, ondan uzak durmamız lazım. Toplumsal olarak dışarıya itiyoruz onları. O yüzden kimse o toplumun yapıştırdığı etiketi yemek istemiyor ve birçoğu insan da bu yüzden psikologlara dahi gitmiyor. Psikiyatriyi geçtim, hani asla bir danışmanlık, bir yardım almak istemiyorlar. Çünkü ben iyiyim diye düşünüyorlar. Ama içten içe kendilerini tüketiyorlar. O yüzden eğer hani siz de en basitinden kötü bile hissediyorsanız, bunu farkında olmanız bile çok büyük bir şey ve bunu kabullenip odaklanıp çözüm yolu bulmanız gerekiyor sadece. Ve bu çok normal. Ve herkesin başına gelebilecek bir şey bu arada. Hani dizide de vurgulanan şey bu. Evet, şu an belki sağlıklısınız ya da ruhunuzla ilgili çok büyük yaralar yok ama geleceği asla bilemezsiniz ya da neyin ne zaman olacağını bilemezsiniz. O yüzden bu tarz vakalarla ya da hastalıklarla dalga geçmek ya da çok büyük bir, yani dışlama yoluna gitmek her zaman sizi düşündürsün. Çünkü bu olasılık sizin de başınıza gelebilir. Sevdiğiniz bir insanın başına da gelebilir. Ve çok da normal bir şey. Beden nasıl hastalanıyorsa ruhumuz da hastalanıyor ve iyileşiyorlar da hani. Evet, ağır vakaları zaten hastanenin dışında olmasına izin verilmiyor. Gittikleri sürece hastaneye. Ama onun dışında da tedavisini tamamlayıp artık normal hayata geri dönen insanlara olan bakış açısı da asla eskisi gibi olmuyor. Hep o etiket meselesi onları takip ediyor ve
normal yaşama adapte olmaları çok zorlaşıyor. Bu anlamda ben diziyi çok sevdim. İlla çok ağır bir şey, mesela panik atak deriz geçeriz. Hatta bunun bile gündelik yaşamda ay panik atak geçiriyor gibi hissettim, işte hani çok basite indirgenerek kullanan bir takım terimler var. Panik atak da bence bunlardan biri. Ay ne olacak ya, alt tarafı hani panikledi geçecek birazdan gibi bir mantığı büründürüyorlar insanları. Ama tabii ki öyle değil ve çok güzel bir şekilde çekilmiş o sahneler. Bu arada bunu yeni gördüm ben. O videoyu da buraya koyarak anlatayım hatta. O sahnelerin çekimi için bayağı kabin hazırlayıp küple suya batırmışlar falan, yani çok inanılmaz başarılı ve çok emek gerektiren sahneler. Ve Park Bo-young yani çok güzel bir iş çıkarmış. Genelde romantik komedi tarzında ilerleyen bir oyuncu totale baktığımızda. Ama burada bütün o duyguları, depresyonu çok güzel anlatmış. Çünkü orada çalışanlar için de çok zor bir durum. Hemşirelerin ve doktorların da dahil sorumluluk seviyeleri çok üst düzey ve bazen belki onlar da biz ruhen hasta olamayız. Hani öyle bir şey yok. Çünkü biz biliyoruz neyin neden olduğunu ve asla ruhumuz hasta olmayacak gibi düşünüyorlar ama onlar için de çok doğal bir şey ve bunu dizide göstermiş olmaları da çok güzeldi. Kendisinin o depresyon süreci, bütün hislerini yansıtan sahneler olduğunu düşünüyorum. Ve izlerken de hani gerçekten tüyleriniz diken diken izliyorsunuz. Ve konunun odağı hiçbir zaman değişmiyor. Yani bir böyle, ben şeyden çok korkmuştum çünkü biliyorsunuz Park Bo-young'un canlandırdığı karakterin bir böyle hoşlanma meselesi de vardı. Dedim ki eyvah inşallah o tarafa çok gitmez. Çünkü dizinin odak noktası o değil ve gitmedi. Çok güzeldi. Bunu da söylemek istedim. Biraz daha yorum kısmının fazla olduğu bir dizi. Ama izleyenler, yorumlarınızı bekliyorum. İzlemeyenler için de bence izlemelisiniz. Güzel bir size bakış açısı sunacağını düşünüyorum. Ve gerçekten bir kez daha çok kutsal bir meslek olduğunu da görüyorsunuz. Doktorluğun yani ve hemşirelerin de öyle. Hemşireler de bazen maalesef şey gibi algılanıyor. Ya hemşire işte gibi ama onların sorumluluğu da çoğu zaman üst düzey ve hani onlarsız da yürüyemeyecek bir sistem. Bu yüzden her şeye çok güzel bir bakış açısı sunan bu diziye teşekkür ederek videomu sonlandırıyorum. Umarım siz de çok severek izlersiniz ya da izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.